Herkese merhabalar, ben Huri. Hurimetek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Evde yufka varsa mutlaka deneyin. İster hemen pişirin, isterseniz de buzluğa atın. Tarifimize hemen başlayalım. 1 kilo yufkam var. 2 tanesini tezgaha seriyorum. Evet, ikinciyi de üzerine alıyorum. Evet, küçük pizza dilimleri olacak şekilde videodaki gibi keselim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi hepsini kestim. İnce bir çubuk yardımıyla boş olacak şekilde sarıyorum. Uç kısmını suya batıralım ve çubuktan çıkartarak servis tabağına alalım. Evet, tüm yufkaları aynı yöntemle sarmaya devam ediyorum. Evet, tek kat yufkayı tezgaha seriyorum. Videodaki gibi önce 3'e keselim. Tekrardan 3 parçaya ayıralım. Evet, aynı çubukla rulo olacak şekilde saralım. Uç kısmını suya batırarak kapatalım. Diğer yufkaları da aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Evet, hazırladığımız ruloları 2 parmak genişliğinde keselim. Bir adet yufkayı tezgah üzerine serdim. Tam ortadan ikiye kesiyorum. İnce oklava yardımıyla rulo olacak şekilde saralım. Diğer kısmı düzgün olması için videodaki gibi katlayalım ve sarmaya devam edelim. Fırçayı suya batırarak uç kısmını suyla kapatalım. Evet, diğer yufkamı da aynı şekilde hazırladım. Oklavadan çıkartıyorum. 2 parmak genişliğinde keserek küçük bir kaba sıralıyorum. Tüm yufkalarımı aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Almayacak şekilde poşetleri alıyorum ve ağızlarını sıkı bir şekilde bağlıyorum. Dilerseniz kozalak mantısı, dilerseniz salataların üzerinde kullanabilirsiniz veya sade olarak da tüketebilirsiniz. Evet, poşetleri buzluğa kaldırıyorum. İhtiyaç zamanı buzluktan çıkartarak hazırlıyorum. Son tarifim için 2 yemek kaşığı iç yağı, 3-4 diş sarımsak, 1 adet kuru soğan, 2 kase
haşlanmış nohut, bir tatlı kaşığı tuz, kekik, kırmızı toz biber, nane, acı pul biber, karabiber ekliyorum. Biraz da isot ekleyelim ve tüm malzemeyi çekelim. Püre haline gelene kadar çekelim. Yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum ve tekrardan bir tur daha karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi püre haline getirdim. Tüm malzemem hazır. Yufkamı ortadan ikiye kesiyorum. Sulu yağ sürüyorum. Bir kaseye biraz su, biraz da zeytinyağı damlattım. Fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Kenar kısımlarını katlayalım. Hazırladığımız harçtan videodaki gibi kenar kısmına bolca koyalım. Evet, bol olacak şekilde rulo saralım. İki parmak genişliğinde keselim. Küçük bir tepsiye alalım. Kalan yufkayı da aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Evet, hepsini kesiyorum. Küçük bir kaba dizelim. Bu kap biraz büyük geldiği için daha sonra küçük bir kaba aktarıyorum. Kalan nohutlu pürenin içine bir miktar mısır unu ekliyorum ve tekrardan elimle yoğurarak toparlanana kadar yoğuruyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım. Yuvarlakları hafif bir şekilde elimle bastırarak tepsiye tekrardan diziyorum. Üzerlerine hafif bir şekilde zeytinyağı gezdirerek fırça yardımıyla sürüyorum. Evet, tereyağını erittim. Şöyle bir kase didiklenmiş tavuk eti ekliyorum. Kırmızı toz biber, karabiber ekleyerek tereyağında kavuruyorum. Evet, nohut salatası hazırladım. Kenarına da hazırladığım nohut köftelerini diziyorum. Diyet yapanlar da tüketebilir. Uzun süre tok tutma özelliği var. Güvecimi de hemen fırından çıkardım. Orta kısmına yoğurt sarımsak gezdiriyorum. Hazırladığım tavuklu tereyağını üzerine gezdiriyorum. Evet, gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka bu tarifimi deneyin.
Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.